İsrail'in manevi kurucusu, modern Siyonizmin mimarı Theodor Herzl. Adını çok duyduk. Peki kimdi? Nasıl yetişti? Ne yaptı? Ve Osmanlı Devleti'nden ne istedi? Hepsinin cevabı bu videoda. Theodor Herzl 1860'ta Macaristan'da doğdu. Hukuk eğitimi alsa da meslek olarak gazeteciliği seçti. Gençliğinden itibaren en büyük amacı dünyanın dört bir yanında dağınık halde yaşayan Yahudilerin birlikte yaşayabileceği bir toprak bulmak ve burada bir Yahudi devleti kurmaktı. 1891-95 yılları arasında Viyana'da yayınlanan bir gazetenin Paris muhabiri olarak Fransa'da yaşadı. Bu sırada izleyici olarak katıldığı Dreyfus davası bundan sonraki yaşamının amacını belirledi. Peki Dreyfus davası neydi? Bir Fransız Yahudisi olan Alfred Dreyfus, Fransız ordusuna yüzbaşılığa kadar yükselmişti. Savaş Bakanlığı'nda çalışırken Paris'teki Alman askeri ateşisine Fransız ordusunun sırlarını satmakta suçlandı. Ortada ne bir somut neden ne de açık seçik bir kanıt vardı. Buna rağmen Savaş Konseyi bir el yazısı karşılaştırmasına ve yargıçlara verilen bir gizli dosyaya dayanıp Dreyfus'u ömür boyu sürgün ve rütbesinin geri alınması cezasına çarptırdı. Bu davaya tanık olan Herzl, Yahudi meselesinin Filistin'de bir Yahudi devleti kurulmasıyla çözülebileceğine inandı ve bu doğrultuda çalışmalara başladı. 1896'da yazdığı Yahudi Devleti kitabı en önemli çalışması olarak görüldü. Herzl'a göre Siyonizm, çeşitli ülkelerde baskı altında kalan Yahudilerin sığınılacak, daimi, meşru bir yurt meydana getirmeyi hedeflemekteydi. Herzl'a göre Yahudilerin Filistin'e yerleşebilmesi için 2. Abdülhamit'i ikna etmek gerekiyordu. Mali sorunlar ve dış borçlarla uğraşan Osmanlı Devleti'ne birkaç milyon altın yardım edildiği takdirde Filistin'e yerleşmenin mümkün olabileceğini düşündü. Bunun için Sultan Abdülhamit ile iletişime geçmeliydi. Bu iş için padişahla dostluğu bulunan Yahudi kökenli Polonyalı asilzade Nevliski biçilmiş kaftandı. O yıllarda Ermeni meselesi devletinin başını bir hayli ağırtmaktaydı. Yahudiler bu konuda sultana yardımcı olursa karşılığında önemli bir lütuf alabilirdi. Bu düşüncelerle Nevliski ve Herzl Haziran 1896'da İstanbul'a geldi. Sultan Herzl'ı huzuruna kabul etmedi ama Nevliski sultanla görüşebildi. 19 Haziran 1896'daki bu görüşmeye dair Herzl hatıralarında şunları anlatıyor. Ben bir karış bile olsa toprak satmam. Zira bu vatan bana değil milletime aittir. Milletim bu imparatorluğu kanlarını dökerek kazanmış ve yine kanları ile mahsuldar kılmıştır. Türk İmparatorluğu bana ait değildir. Türk milletinindir. Ben onun hiçbir parçasını vermem. Ben canlı bir beden üzerinde ameliyat yapılmasına müsaade edemem. 2. Abdülhamit'in bu ifadeleri Theodor Herzl'ın anılarında yer alır. Profesör Doktor Vahdettin Engin, Pazarlık adlı eserinde bu görüşmeye dair arşiv vesikalarını rastlayamadığından bahseder. Ama burada bilinen bir yanlışı düzeltmek gerekir. Bu yanlış, Yahudilerin Filistin karşılığında bütün Osmanlı borçlarını ödemeyi teklif etmesine dairdir. 1896 yılında Osmanlı Devleti'nin toplam dış borcu 90 milyon lira civarında. O tarihlerde böylesine büyük bir parayı tek seferde karşılayabilecek ne bir Yahudi zengini var ne de bir devlet var. O halde Nevliski'nin bütün Osmanlı borçlarının ödenmesi gibi bir vaatte bulunması söz konusu olamaz. Muhtemelen bu görüşmede Filistin karşılığında bir miktar para teklif edilmiş olmalı. Sonuç olarak Yahudiler Filistin karşılığında Osmanlı borçlarının tamamını ödemeyi teklif etti, Sultan II. Abdülhamit ise reddetti şeklindeki efsanevi söylem doğru değildir. Ayrıca II. Abdülhamit gibi para işlerinden çok iyi anlayan bir padişah borçların ödenmesini öngören gerçekçi bir projeyle karşılaşsaydı alternatif üretmez miydi? Hemen kestirip atmak yerine Yahudileri Filistin harici başka yerlere yönlendirmez miydi? Bu açıdan da olayı değerlendirmek gerekir. Herzl'a dönecek olursak ilk denemesinde sonuca ulaşamadı. Ama pes de etmedi. Yahudilerin geleceği için kongre toplamak istiyordu. 29 Ağustos 1897'de İsviçre'nin Basel şehrinde 1. Siyonist Kongresi'ni topladı. Bu kongrede Siyonizm, Yahudi halkı için Filistin'de bir yurt kurulmasını amaçlamaktadır. Temel hedef olarak belirlendi. Bu kongreye dair Herzl şunları söyler. Basel'de ben Yahudi devletini kurdum.
Eğer yüksek sesle söylesem bana bütün dünya güler. Oysa belki 5 fakat hiç şüphesiz ki 50 yıl içinde herkes bu gerçeği görecektir. Yahudi devletinin varlığı manevi temellere oturtulmuştur. Bu devlet Yahudi halkının bu konudaki istek ve azmiyle kurulmuştur. 1898'de Alman İmparatoru II. Wilhelm'in İstanbul'u ve Filistin'i ziyaret edecek olması Theodor Herzl için yeni bir umut kapısıydı. II. Wilhelm'i davalarına inandırabilirse onun II. Abdülhamit'i ikna edebileceğini düşünüyordu. Uğraşların neticesinde II. Wilhelm'le İstanbul'da bir görüşme yapmayı başardı. Ama Orta Doğu'daki çıkarlarını ön planda tutan II. Wilhelm için Herzl'ın talepleri çok geri planda kalıyordu. Sonuç olarak Herzl II. Wilhelm'le görüşmeyi başardı. Ama imparatorun Alman çıkarları daha ağır bastı, somut destek çıkmadı. Daha sonraki yıllarda Herzl'ın Sultan Abdülhamit'e yaklaşmasını sağlayan en önemli olay tevhid-i duyun meselesidir. Tevhid-i duyun nedir? Çok kısa ve basit şekilde açıklamak gerekirse Osmanlı Devleti 19. yüzyıl boyunca yüksek faizli ve dağınık dış borçlanmalar yapmıştı. Farklı faiz oranları, farklı vadeler ve karmaşık borç yapısı devletin maliyesini zorluyordu. Sultan II. Abdülhamit, kapitülasyon dediğimiz yabancı devlete verilen imtiyazların sıkıntısını net şekilde görüyordu. İmtiyaz sahibi devletler elde ettikleri hakları sonuna kadar kullanıyorlar ve her türlü suistimalden geri durmuyorlardı. II. Abdülhamit, devletin zarar görmesine sebep olan bu kapitülasyonlardan ancak dış borçların kapatılmasıyla kurtulabileceğinin farkındaydı. Bu sebeple dış borcu kapatmak için faaliyetlerde bulundu. Tahta çıktığında devlet iflas etmiş haldeydi. 93 Harbi olarak bahsettiğimiz Osmanlı-Rus Savaşı'ndan sonra alacaklı ülkelerle masaya oturdu. 252 milyon lira olan Osmanlı borcunu 125 milyona düşürdü. Buna karşılık 1881'de alacaklı devletlerin borç ödemeleri sıkı denetimini almasına razı oldu. Abdülhamit 1900'lerden itibaren yeni bir hamle peşindeydi. Borç yükünü hafifletmek, ödemeleri düzenli ve öngörülebilir hale getirmek ve devletin mali açıdan nefes almasını sağlamak. Tüm bunlar için tevhid-i duyun yani dış borçları birleştirip indirim yaptırma arayışına girdi. Sultanın asıl büyük hedefi ise dış borcu bitirip devletin başına bela olan kapitülasyonlardan kurtulmaktı. II. Abdülhamit'in bu arayışı Herzl'e olan bakışını değiştirmesine sebep oldu. Toparlayacak olursak, Abdülhamit ile Herzl arasındaki görüşme ve yakınlaşmanın temelinde borç meselesi yatmaktadır. Sultan için borçların birleştirilmesi ve indirim yapılmasında, yeni yatırım kaynakları bulunmasında Herzl işe yarayabilirdi. Herzl için ise borç meselesi Abdülhamit'e yaklaşmak için iyi bir fırsattı. Theodor Herzl, Abdülhamit ile görüşebilmek için aracı olarak bu sefer Wemberi'den yardım aldı. Kim bu Wemberi? Macarlı Reşit Efendi yani Wemberi. Yahudi kökenli Macar Türkolog. 16 dil bilen, 5 din değiştirmiş, en son ateistlikte karar vermiş, hem İngilizler hem de Türkler için casusluk yapmış. Enteresan bir adam. Ama II. Abdülhamit'le de dostluğu olan bir adam. Herzl, sultanla bir görüşme ayarlaması için Wemberi'ye baskı yapıyordu. Wemberi'den Sultan Abdülhamit'e al sana birini gönderiyorum. Bu adam senin sıkıntılarına son verecektir. Onu kabul et ve sözlerine kulak ver. Ondan sonra da istersen defet gitsin demesini, aracı rolünü iyi oynamasını istiyordu. Neticede Wemberi'nin girişimleri sonuç verdi. 17 Mayıs 1901 günü Sultan II. Abdülhamit Herzl'ı huzuruna kabul edecekti. Ama Herzl'ı Siyonist olarak değil, dünyadaki Yahudilerin lideri ve meşhur bir gazeteci olarak kabul edecekti. Herzl için baktığımızda hayali gerçek oluyordu. 13 Mayıs günü İstanbul'a geldi. Cuma selamlarından sonra huzura kabul edilecekti. Padişah Yıldız Sarayı'ndan bir törenle arabasıyla Yıldız Camii'ne geldi. Cuma namazını kıldı, saraya geri döndü. Herzl sarayda huzura çıkmayı bekliyordu. Görüşmeden önce saray protokol müdürü İbrahim Bey, sultanın kendisine 1. sınıf Mecidiye nişanı hediye ettiğini bildirdi. Bu haberin mutluluğunu yaşayan Herzl sultanın huzuruna götürüldü. Herzl için büyük andı. Osmanlı hükümdarı karşısında duruyordu. Tüm Yahudiler için karar günüydü. Sultan selamünaleykümlerle başladı, kendisi de. Sonrasında huzurda neler yaşandı? Herzl ne istedi, Abdülhamit ne dedi? Hepsinin cevabı bir sonraki videoda, sakın kaçırmayın. Bir sonraki videoda buluşmak dileğiyle Allah'a emanet olun.